Ajda gibi poz verelim burada. Buradan Ajda'yı almış muhabir ve yürümeye başlamışlar. Ajda o gün yaklaşık 4 saat mağazaları gezmiş. New Bond Street'te 70'li yıllarda Semiramis Pekka'nın bir dükkanı olduğunu biliyor muydunuz? Ama bakın size ne kadar güzel fotoğraflar var. Şöyle bir göstereyim. Bugün sizi zamanda yolculuğa çıkarıyorum. 1971 yılına ışınlanıyoruz ve Ajda Pekka'nın Londra'da geçirdiği günün aynısını biz de geçirmeye yola çıkıyoruz. Kaldığı otelden başlayıp Londra'da gezdiği, gördüğü bütün ikonik noktalara götüreceğim. Aynı zamanda özel arşivimden plakları inceleyeceğiz hep beraber. Hazırsanız o zaman otelden başlıyoruz. Hadi. Şu anda gördüğünüz bu makale 1971 yılına ait Hey dergisinde yayınlanmış. Başlığı da Ajda Pekkan'a Londra'yı Hey gezdirdi. Başlangıç noktamız da tam burası. Grosvenor Otel'in olduğu yer. Çünkü Ajda bu otelde kalıyormuş. Otelin lobisindeyiz şu anda. Bir kahve söyledim kendime. Sizce de muhabir Ajda Pekkan'ı beklerken 1971 yılında burada oturup bir kahve içmiş midir? Buradan Ajda'yı almış muhabir ve yürümeye başlamışlar. Birazdan Ballroom'un önünden geçeceğiz otelin. Oranın girişi hiç renovasyon bile görmemiş bence. O yüzden Ajda'nın kaldığı dönemde otelin diğer bölümleri de orayı andırıyordur diye düşünüyorum. Bakın arkamda Ballroom girişi tam böyle 60'lar 70'ler havasında. Otelin orijinal mimarisine uygun olduğunu düşünüyorum. Evet, yıl 1971. Peki Ajda neden Londra'da? Elimde şu anda 1960'ların sonundan ve 70'lerden kalma 2 tane çok özel Ajda 45'liği var. Bunları getirmemin nedeni 1960'lardan 70'lere geçiş ve zamanın ve modanın nasıl değiştiğini göstermek. Çünkü Ajda'nın burada olması da bununla birazcık alakalı. Bu ilk gördüğünüz plak Ajda'nın 1969 yılında çıkardığı plaklardan bir tanesi ve Regal firmasından yayınlanmış. Ajda zaten o dönem Türkiye'de bir numaraya yükselmiş kadın popstar olarak. Zaten o dönem pop daha yeni ortaya çıkmış Türkiye'de ve Ajda da pop'un ilk kadın temsilcisi. 1970 yılına geldiğimizde Ajda Philips firmasıyla anlaşma imzalıyor ve bu ona dünyanın, Avrupa'nın kapılarını açıyor. 1960'lardan 70'lere geçerken modanın önemi de artıyor. Artık bir popstar sadece şarkı söyleyen biri değil, havalı gözüken, güzel saçları olan, güzel makyaj yapan ve güzel giyinen star kavramına evriliyor ve Ajda da tabii ki bunu Türkiye'ye getiren ilk örneklerden bir tanesi. Aynı dönemde Avrupa'nın kapılarını aşındırmaya başlamış Ajda. Daha çok Fransa'da bulunuyor ama Philips aracılığıyla birçok dilde plak denemeleri yapılmış ve yayınlanmış. Sonunda Fransa'da karar kılıyorlar ve Fransızca Ajda'ya çok yakışıyor. Fakat bu o kadar kolay bir yolculuk değil. Her şeyin en iyisini yapmak istediği için Ajda Fransa'ya taşınıyor ve Fransa'da Paris'te yaşamaya başlayıp orada kendini geliştirmeye başlıyor. Ve buraya Atlantic Records'ın sahibi Ahmet Ertegün ile bir toplantıya gelmiş. Çünkü o dönem Atlantic Records Amerika'nın en büyük müzik firmalarından bir tanesi, sahibi Türk. Ve Ajda sadece Avrupa değil, Amerika'da da şansını denemek istiyor ve orada bir konser verecek. Bununla ilgili de bir görüşme için Londra'yı seçmişler. Evet, ilk durağımıza doğru yoldayız şu anda. New Bond Street'e doğru gidiyoruz. New Bond Street o dönemde de, şu anda da buranın en popüler alışveriş caddelerinden, büyük lüks mağazaların olduğu caddelerden bir tanesi. Makalede de yazdığına göre Ajda o gün yaklaşık 4 saat mağazaları gezmiş, mağazalara bakmış. Arkamda güzel dükkanlar şimdiden başladı, daha New Bond Street'e varmadık ama bütün bu mahallede, bu çevrede çok güzel restoranlar ve dükkanlar bulunuyor. Ajda buraya geldiğinde Ekim ayıymış, yani 1971'in Ekim ayıymış. Hava büyük ihtimalle, yani şu an yaz ayındayız ama büyük ihtimalle aşağı yukarı böyledir. Bugün de kapalı bir hava. Londra burası.
Resimlerden gördüğümüz kadarıyla yağmurlu bir gün değilmiş. Yağmurlu bir gündü. Sensiz Yıllarda'ya bir gönderme oldu. Burada aynı zamanda çok da güzel bir pastane var. Ufak bir tatlı alalım, ne dersiniz, yolda yürürken. Marchesi Pastanesi, İtalyan pastanesi. İşte burası. Hadi bakalım, ufak bir tadım yapalım. Blueberry olanıyla başlayalım. Gerçekten bu pastanenin her şeyi çok lezzetli. Bazen İngiltere'de biz zorlanıyoruz güzel pastane bulmaya. Bizim ülkemizdeki gibi pastane kültürü İngiltere'de yok. Yani Avrupa'nın başka ülkelerinde var ama İngiltere'de pek yok. Ama bu İtalyan pastanesi olduğu için tam böyle bizim beğendiğimiz, bizim hoşumuza giden, damak tadımıza uygun tatlılar yapıyor. Şimdi çilek zamanı. Ben çilekçiyim kesinlikle. Şimdi Ajda'nın 4 saat geçirdiği dükkanlara doğru yürüyoruz. Burada esasında geçen yaz Harry Styles'ı gördük. Bayağı kendi kendine oturmuş tam şu arkamda gördüğünüz kafede bir şeyler yiyip içiyordu. Burada böyle ünlülere de rastlayabilirsiniz. Ajda'nın da buradan geçmiş olması o yüzden muhtemel. Evet, New Bond Street'e geldik. Burası Londra'nın en ünlü, en işlek caddelerinden bir tanesi. Bütün büyük markaların da şubeleri burada bulunuyor. Buradayken size başka bir Pekkan kardeşiyle alakalı güzel bir anekdot geçmek istiyorum. New Bond Street'te 70'li yıllarda Semiramis Pekkan'ın bir dükkanı olduğunu biliyor muydunuz? Sanırım 74 yılında Semiramis Pekkan Londra'da dükkan açıyor. Regine adında bir moda dükkanı. Çok seçkin designerlardan parçaların satıldığı bir mağaza ve Londra'da bu çok büyüyor ve çok popüler oluyor ve New Bond Street'e ikinci şubesini açıyor. Tam arkamda 43-44 kapı numarasını görüyor musunuz? İşte Semiramis'in dükkanı 70'li yıllarda tam oradaymış. Şu anda yerinde Moncler dükkanı var. Gelin önünden geçelim. Evet, sizce Ajda bu caddeyi gezerken hangi dükkanlara bakmıştır, nerelerden alışveriş yapmıştır? Burberry'den yapmış olabilir mesela, bayağı bir İngiliz markası. Ama bence Ajda markacılıktan ziyade daha böyle butikleri tercih etmiş olabilir. Hani daha az bilinen, daha otantik. Çünkü her zaman söylemiştir çok markacı olmadığını. Gerçi insan gençlik döneminde daha çok marka giyiyor tabii ki ama böyle çok bilinmeyen, çok büyük marka olmayan mağazaları da gezmiştir. Çünkü Ajda en ufak bir dükkandan bile kendine yakışacak parçayı seçebilen biri. Yani süperstar olmak zaten bunu gerektiriyor bence. Evet, sıra size koleksiyonumun nadide parçalarından bir tane daha göstermeye geldi. 70'lerin Ajda'sıyla devam ediyoruz. 1974-75 yılına gidiyoruz. Ve Ajda'nın İstanbul plak etiketiyle yayınlanan parçalarının bulunduğu, bugün bile çok sevilen hitlerinin olduğu albümü işte bu. Bu çanta plak olarak yayınlanmış ama ben bunu aldığımda o çanta kısmı, taşıma kısmı maalesef yoktu. Herhalde aşınmış zamanla. Ama bakın size ne kadar güzel fotoğraflar var. Şöyle bir göstereyim. Konsept, 1930'lar konsepti yapmışlar o zaman. Ve böyle bir kapak. Yani burada yürüyen Ajda, bu dönemin Ajda'sı esasında. 4 saatlik alışveriş macerasının ardından Londra'nın özel noktalarını gezmeye başlamışlar. Ve Buckingham Palace'dan, Buckingham Sarayı'ndan başlamışlar. Ben de sizi şimdi Buckingham Sarayı'nın oraya götüreceğim. Ajda'nın burada bir fotoğrafı var Buckingham Sarayı'nın orada. Bakalım o fotoğrafı çektirdiği lokasyonu bulabilecek miyiz?
Bugün Charles evde değil, evde yok. Çünkü Charles burada olduğu zaman kraliyet bayrağını da göndere çekiyorlar. Eğer İngiltere bayrağı, yani Birleşik Krallık bayrağı gönderdiyse o demek oluyor ki Charles şu anda sarayın içinde değil. Şimdi bu ikonik noktada 1977 yılına ışınlanıyoruz ve 70'lerin sonuna doğru yaklaşırken Ajda süperstar olmuş durumda artık. Enrico Macias'la Olimpiyada konserlerini vermiş, yurt dışındaki başarılarına devam ediyor. Aynı zamanda Türkiye'de birbiri ardına hit şarkılar yayınlıyor. Yani artık diyorlar ki bu bir star değil, süperstardır. Ve bunu taçlandırmak adına bu güzel plağı çıkartıyor. Bu plak benim en sevdiğim tasarıma sahip Ajda'nın plakları arasında. Gördüğünüz gibi gayet özenle düzenlenmiş. Fotoğraflar da harika. Tam bir diva. İçinde de hala bildiğimiz, dillerden düşmeyen Ajda şarkıları var. Baksana Talihe, anlamadım gitti, Hancı, Gözün Aydın. Şu an bulunduğumuz cadde bayağı bayraklarla döşenmiş durumda. Çünkü yarın Trooping of the Colours kutlaması var. Bu ne kutlaması biliyor musunuz? Kralın doğum günü kutlaması. Yani Charles evde yok demiştim ama Charles yarın eve gelecek. Aslında Charles'ın doğum günü Kasım ayında. Fakat İngiliz kralları ve kraliçeleri doğum günlerini hep bu yaz ayında Trooping of the Colours kutlamaları ile kutlamışlar. Bunun nedeni de İngiltere'de havanın genellikle kötü olması ve yaz aylarında kuru ve daha iyi hava şartlarının olma potansiyelinin daha yüksek olması. Yani yarın burada büyük bir kutlama var. Hatta uçaklar bile uçacaklar. Ajda'nın poz verdiği tiyatronun olduğu yere geldik. Eski adı Whitehall Theatre'mış, şimdi Trafalgar Theatre olmuş. O zaman da bir komedi oyunu oynuyormuş Ajda'nın poz verdiği zaman. Şimdi de başka bir komedi oyunu oynuyor. Ve biz aslında bu oyuna 2 kere gittik geçtiğimiz aylarda. New York'tan, Broadway'den gelen çok güzel bir oyun. Tavsiye ediyorum size de. Oh Mary, gelin göstereyim size şimdi bu tiyatroyu. Ajda gibi poz verelim burada. Ajda Pekkan'ın izinde geze geze Trafalgar Square'e, Trafalgar Meydanı'na ulaştık. Londra'nın kalbi burası. Onun geldiği dönemde güvercin beslemek burada çok popülermiş. Şu anda yasak. O da güvercinlerle o dönem ilginç bir poz vermiş. Gezerken Londra'yı Ajda'nın izinde size hep böyle dönem dönem 70'lerden plaklar gösterdim. Şimdi 70'lerin sonuna doğru 78 yılına gidiyoruz ve Ajda'nın Fransa'da yayınladığı albümünü gösteriyorum size, Pour Lui. Bu albüm gerçekten çok değerli ve çok çok özel bir albüm. Arka kapağını da göstereyim. Buradaki güzelliği beni benden alıyor. En özel dönemlerinden bir tanesi bence. Bu albümdeki şarkılar gerçekten çok başarılı ve inanılmaz kaliteli şarkılar her zaman olduğu gibi. Ve Fransız bestecilerle çalıştığı bir albüm. Ajda için yapılan özel sıfır şarkılar da içeriyor. Keşke bu albümler daha kaliteli bir şekilde dijital platformlara aktarılsa. Buradan bunun altını çizmek istiyorum. Ajda'nın çok çok değerli albümleri var Türk popu için. Gelecek nesillerin de duyması, bilmesi gereken çok değerli başyapıtlar Ajda Pekkan'ın albümleri. Bir sonraki checkpoint noktamıza geldik. Arkamda Big Ben. Lavanta inanılmaz güzel kokuyor. Bakar mısınız lavantalara? Arılar da gelmiş. Evet, Ajda ve Londra gezimizin sonuna geldik. Ajda Pekkan ülkemiz için, dünya için çok çok önemli bir değer. Onun kıymetini biliyoruz ve bilmeliyiz. Benim hayatımdaki yeri ise gerçekten paha biçilemez. Seni çok seviyorum Ajda. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Ajda Pekkan'ın Londra macerası 70'lerle, 80'lerle veya 90'larla sınırlı değil. Bu sene de devam ediyor. Ajda Pekkan 2026'nın Kasım ayında Londra'da çok özel bir konser verecek. Ben orada olacağım. Siz de gelmek ister misiniz? Hadi o zaman Londra'daki konserinde görüşelim. Ne dersiniz?
Bunlar benim çok değerli hazinem. O yüzden plastiklerine geri yerleştirmem lazım. Size güzel gözüksün diye çıkarmıştım ama koruma altında tutmamız lazım. Çünkü bu plakları bulmak kolay değil. Ve ben yıllardır biriktiriyorum. Evde daha çok var. Hepsini çıkarmadım bugün. Belki bir sonraki videoda daha fazlasını da size gösteririm. Eğer ilginizi çekiyorsa tabii. Tamamdır. Hadi gidelim.